Merhaba arkadaşlar. Bugün çok konuşulan bir konuyu ele alıyoruz. Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk ettiğini ve Fransa'ya yerleştiğini duyurdu. Hepimizin tanıdığı, birbirinden başarılı projelere imza atmış olan Esra Dermancıoğlu'nun İstanbul'daki evini kapattığını açıklaması oldukça dikkat çekti. Peki, Esra Dermancıoğlu'nun Türkiye'yi terk etmesinin ardındaki sebepler neler? Hadi gelin bu konuya derinlemesine bakalım. Esra Dermancıoğlu, Hudutsuz Sevda, Ayla, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Sil Baştan ve Fatma Gül'ün Suçu Ne gibi projelerle tanınan, çok sevilen bir oyuncu. Ancak son dönemde yaptığı açıklamalarla gündemde. Dermancıoğlu, İstanbul'daki evini kapatıp Fransa'ya yerleştiğini açıkladı. Hangi sebeplerle bu adımı attı? Hep birlikte detayları inceleyeceğiz. Esra Dermancıoğlu, geçtiğimiz günlerde Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu. Burada yaptığı açıklamalar oldukça ses getirdi. Dermancıoğlu, "Evet, Fransa'ya yerleştim, kapattım Türkiye'yi. Ev kalmadı burada, hiçbir şey kalmadı." diyerek Türkiye'deki hayatını noktaladığını belirtti. Bu açıklamalarıyla uzun süre boyunca Türkiye'de yaşayan bir ünlü olarak artık yaşamını başka bir ülkede sürdürme kararını verdiğini duyurdu. Ayrıca bu dönemde Ece Yörenç ile birlikte Fransa'da kaldığını söyledi. Yörenç, Türkiye'nin en önemli senaristlerinden birisi ve Esra Dermancıoğlu'nun bu yeni hayatına yakın bir destekçi olduğu çok belli. Fakat Dermancıoğlu, Fransa'daki yaşamının her zaman sürekli olmadığını, iş nedeniyle Kapadokya'da zaman zaman kalmaya devam ettiğini de vurguladı. Yani Esra Dermancıoğlu'nun Türkiye'ye dönüşleri olabileceği anlaşılıyor. Esra Dermancıoğlu'nun Fransa'ya yerleştikten sonra attığı bir başka önemli adım ise kendi prodüksiyon şirketini kurması oldu. Kendisi, "Fransa'da bir prodüksiyon şirketi açtım, elimde bir hikaye var, onu yapmak istiyorum, para toplayacağız" diyerek yeni projeler için hazırlık yaptığını açıkladı. Bu açıklama, Dermancıoğlu'nun kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediğini gösteriyor. Bir oyuncu olarak tanınan Dermancıoğlu, artık bir yapımcı kimliğiyle de adından söz ettirecek gibi görünüyor. Şirket açmak, aynı zamanda daha yaratıcı bir alanda söz sahibi olma isteğini de yansıtıyor. Bu hamlesiyle belki de Türk televizyonlarıyla bağlantılarını koparmadan kendi projelerini hayata geçirmeye çalışacak. Dermancıoğlu'nun Türkiye'den ayrılmasının sebeplerine gelecek olursak, aslında bu kararın çok farklı dinamiklere dayandığını söyleyebiliriz. Son yıllarda sosyal medya üzerinden sık sık gündeme gelen Dermancıoğlu, yaptığı açıklamalarla bazen olumlu bazen de olumsuz yorumlar aldı. Türkiye'deki medya dünyası ve sosyal ortam özellikle ünlüler için bazen oldukça zorlayıcı olabiliyor. Esra Dermancıoğlu, Fransa'ya yerleşmesinin ardından daha huzurlu bir ortamda hem kişisel hem de profesyonel olarak daha özgür bir yaşam sürebileceğini düşündü. Ayrıca son yıllarda Türkiye'deki ekonomik koşullar ve sosyal yaşamda yaşanan zorluklar da birçok ünlü gibi Esra Dermancıoğlu'nu da yurt dışında yeni fırsatlar aramaya itmiş olabilir. Belki de Türkiye'nin yoğun iş temposu ve gündemi, Dermancıoğlu gibi bir ismin farklı bir yaşam tarzı arayışına yönelmesine neden olmuştur. Esra Dermancıoğlu'nun geleceği hakkında yapılan açıklamalarda oyunculuğunun yanı sıra prodüksiyon dünyasına adım attığını ve yeni projelere odaklandığını öğrendik. Bu, onun kariyerindeki yönelimlerin değiştiğini ve yeni bir yaratıcı alanda kendini ifade etmek istediğini gösteriyor. Gelecek dönemde Esra Dermancıoğlu'nun yönetmen, yapımcı ve senarist kimlikleriyle de tanınması muhtemel. Esra Dermancıoğlu'nun Türkiye'yi terk etme kararı birçok kişiyi şaşırtmış olabilir ama aslında bu sadece bir değişim ve gelişim adımı olarak görülebilir. Sanatçılar kariyerlerini farklı coğrafyalarda inşa etme kararı alabiliyorlar. Dermancıoğlu'nun Fransa'ya yerleşmesinin ardından neler yapacağı ise merak konusu. Ünlü oyuncunun yeni projeleri hakkında daha fazla bilgi almak için gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Evet, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Esra Dermancıoğlu'nun Türkiye'yi terk etme kararı ile ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.
Bir sonraki videoda görüşmek üzere.